Eğer bir gün Pandora'da gezmek, Avatar, Arrakis'te baharat ticaretine atılmak, Dune, Vulkan'da tuvalet aramak, Star Trek ya da Essos'ta alışveriş yapmak isterseniz Game of Thrones, önce basit bir sorunun üstesinden gelmeniz gerekir. Dil. Çünkü bu dünyalarda kimse sizin dilinizi konuşmuyor. İnsanların doğal dilleri nasıl geliştirdiği sorusunun cevabı oldukça karmaşık. Ama konu yapay dilleri gelince çok daha net. Çünkü yapay diller bir kişi ya da bir grup tarafından belirli bir amaçla bilinçli olarak tasarlanıyor. Yani conlang dediğimiz şey tam olarak bu. Üstelik bu diller sadece kulağa havalı gelsin diye uydurulmuş seslerden ibaret değil. Aksine çoğu zaman gerçek diller kadar sistemli, kurallı ve tutarlı. Bu da az önce bahsettiğim filmlerde izlediğimiz sahneleri çok daha inandırıcı yapıyor. Bir barda elfe benzeyen biriyle karşılaştığınızda ya da patlamak üzere olan bir uzay gemisinde birisi size acil çıkışı tarif ettiğinde o anın gerçekliğini aslında dil kuruyor. Günümüzde yapay diller genelde 3 amaçla oluşturuluyor. Birincisi, uluslararası iletişim için ortak bir dil yaratmak. Mesela Esperanto. Buna birazdan değineceğim. İkincisi, kurmaca bir evreni daha derin ve gerçekçi kılmak. Örneğin Star Trek evreni için geliştirilen Klingon dili. Üçüncüsü, bir düşünceyi, bir felsefeyi dilin içine yerleştirmek. İşte burada ilginç bir örnek var. Toki Pona. 2000'lerin başında Kanadalı dil bilimci Sonya Lang tarafından tasarlanan Toki Pona sadece 14 harf ve yaklaşık 120 temel kelimeden oluşuyor. Amaç basit. Dili sadeleştirmek, düşünceyi de sadeleştirmek. Bu fikir dil düşünceyi etkiler mi sorusuna dayanan Sapir-Whorf hipoteziyle bağlantılı. Yani konuşulan dilin yapısının insanların dünyayı algılayış şeklini değiştirebileceğini savunuyor. Tokipona da tam olarak bu yüzden daha pozitif ve sade bir düşünme biçimini desteklemek için tasarlanmış bir dil. Peki bu kadar basit bir yapıdan bile anlamlı bir dil çıkabiliyorsa sıfırdan bir dil nasıl yaratılıyor? Aslında mantık basit. Her dil 3 temel yapıdan oluşur. Sesler, kelimeler ve dil bilgisi. Önce hangi seslerin kullanılacağı belirlenir. Sonra bu seslerle kelimeler üretilir. Ardından bu kelimelerin nasıl birleştirileceğini belirleyen kurallar oluşturulur. Ama işin ilginç kısmı şu. İyi bir yapay dil genelde garip değil, tutarlı olur. Bu yüzden tasarımcılar çoğu zaman gerçek dillerden ilham alır. Ama onları birebir kopyalamaz, yeniden kurgularlar. Mesela bazı dillerde fiil başta gelir, bazılarında sonda. Bazı dillerde hiç zaman eki yoktur, zamanı bağlamdan anlarsınız. Hatta bazı yapay dillerde ben ve sen gibi kavramlar bile özellikle sınırlandırılır. Yani bu işin arkasında gerçekten ciddi bir emek var. Örneğin Avatar için geliştirilen Navi dilinin ritmik hatta müzikal yapısı baştan sona planlanmış bir sistem. Öyle ki bugün bile bu dili öğrenen ve konuşan insanlar var. Bu da önemli bir şeyin göstergesi. Bir dil yaratmak rastgele kelimeler uydurmak demek değildir. Bu detaylı bir tasarım sürecidir. Yani bir çeşit mühendisliktir. Ve doğru yapıldığında o hayali dünya bir anda çok daha gerçek hissettirmeye başlar. Belki de bu yüzden o yapay dili anlamaya, sevmeye başladığınız anda o dünyanın gerçekten var olabileceğine biraz daha fazla inanırsınız. Bir dil yaratmanın ilk adımı aslında düşündüğümüzden daha basit. Sesler. Çünkü konuştuğumuz her şeyin temeli ses. Bu yüzden bir dili tasarlayan kişi şu soruyla başlar. Bu dil nasıl duyulacak? Dünya dillerine baktığımızda inanılmaz bir ses çeşitliliği görürüz. Ama ilginç olan şey şu. Her dil bu seslerin sadece küçük bir kısmını kullanır. Yani bir dil tasarlarken yaptığınız şey seçim yapmak. Hangi sesler olacak, hangileri olmayacak. Bu seçim dilin karakterini belirler. Tıpkı bir yemeğe koymak için seçtiğiniz baharatın yemeğin tadını değiştirmesi gibi. Mesela bazı diller sert ve keskin duyulur. Bazıları ise yumuşak ve akıcı. Hatta dil bilimde bunun bir karşılığı bile var. Bazı sesler ötümlüdür. Yani ses telleri titreşir. Bazıları ise ötümsüzdür. Titreşmez. B ile
P arasındaki fark gibi. İyi tasarlanmış bir yapay dilde de bu tür detaylar bilinçli olarak seçilir. Örneğin Avatar'daki Na'vi dili oluşturulurken kulağa nasıl geleceği özellikle planlanıyordu. Kanadalı yönetmen, senarist ve yapımcı James Cameron'un aklındaki isimler zaten Polinezya dillerini andırıyordu. Bu yüzden Na'vi dilinin ses yapısı da buna yakın seçildi. Daha akıcı, ritmik ve doğal duyulan bir yapı hedeflendi. Daha yumuşak T ve K gibi tonsuz ünsüzlerin öne çıktığı, bunların ötümlü karşılıkları olan D ve G'nin ise bulunmadığı bir dil yapısı kuruldu. Üstelik bu sadece estetik bir tercih de değildi. Çünkü bir dilin sesi o dili konuşanların nasıl bir kültüre sahip olduğunu bile hissettirebilir. Kısacası bir dili inandırıcı yapan şey sadece ne söylediği değil, nasıl duyulduğu. Ama herkes aynı yolda hissetmiyor. Bazı diller de doğal hissettirmek yerine tam tersine özellikle yabancı ve rahatsız edici olsun diye yapılır. Örneğin dünyadan sözde yaklaşık 100 ışık yılı uzaktaki bir gezegende konuşulan Klingon dili. 1980'lerde Star Trek için dil bilimci Mark Okrand tarafından tasarlandı. Amaç şuydu: bu dili duyduğunuz anda bunu konuşan insan değil demek. Bu yüzden alışık olmadığımız sert sesler, garip harf birleşimleri ve sıra dışı bir cümle yapısı kullanıldı. Yani kulağa rahatsız edici ve alışılmadık gelmesi aslında bilinçli bir tercihti. Ama bazen de işler daha da zorlaşır. 2018 yapımı Alpha filmi için çalışan antropolog Kristen Schreier'ın durumu buna iyi örnek olarak gösterilebilir. Film yaklaşık 20 bin yıl öncesinde geçiyor günümüzden. Yani ortada şöyle bir problem var. O dönemde, yani üst paleolitik dönemde insanlar, yani Cro-Magnonlar nasıl konuşuyordu kimse tam olarak bilmiyor. Bilim insanları o dönem insanların dile sahip olduğu konusunda hemfikir. Ama bu dilin nasıl duyulduğunu ya da nasıl bir yapıya sahip olduğunu net olarak bilmiyoruz. Bu yüzden Schreier doğrudan tahmin etmek yerine bilimsel bir yol izledi. Proto dillerden, yani bilinen en eski dil köklerinden ilham aldı. Alfa'nın geçtiği dönemde Avrupa'da ve Asya'da konuşulmuş olabilecek 3 proto dil: Proto-Nostratik, Proto-Avrasyatik ve Proto-Dene-Kafkasya dillerinin ses özelliklerini bir araya getirdi. Ama aynı zamanda İngilizce konuşan oyuncuların bunları kolaylıkla telaffuz edebilmeleri için de bazı sesleri basitleştirdi. Ortaya çıkan yapay dil Beama hem yabancı hem de bir şekilde tanıdık hissettiriyordu. Hatta içinde ejektif ünsüz denilen özel sesler bile vardı. Bunlar havayı aniden sıkıştırarak çıkarılan daha patlamalı seslerdir ve bugün bazı Kafkas, Afrika ve Amerika yel dillerinde görülür. Schreier ve bir meslektaşı bu çalışmayı 2021 yılında Philosophical Transaction of the Royal Society B dergisinde akademik bir makale olarak yayımladı. Aşağıda açıklamalar bölümünde bu videoda bahsi geçen diğer makaleler gibi onun da linkini ekliyorum. Sonuçta şunu görüyoruz: bir yapay dil tasarlamak sadece yaratıcılık değil, aynı zamanda ciddi bir araştırma işi. Bazen sizi uzaya götürüyor, bazen de 20 bin yıl öncesine. Bir dilin sesi kimliğini belirler ama asıl farkı yaratan şey o seslerin nasıl bir araya geldiğidir. Çünkü hiçbir dilde sesler rastgele birleşmez. Her dilin görünmez kuralları vardır. Mesela bazı diller kelimelerin başında iki ünsüzü yan yana getirmez. Bazıları ise tam tersine STR gibi yoğun kümeleri, mesela İngilizce string kelimesi, söz gelimi rahatça kullanabilir. Bazı diller kısa ve net heceler kurar. Bazıları ise daha uzun, akıcı ve ünlü ağırlıklı bir ritim oluşturur. İşte tüm bu kurallar o dilin müziğini belirler. Sonra sıra kelimelere gelir. Bazen kelimeler tamamen rastgele seçilir, bazen de bilinçli tercihler yapılır. Örneğin bazı sesler bir anlamı çağrıştırabilir. Küçük şeyleri anlatan kelimelerin kısa olması gibi. Ama genel kural şu: bir kelimenin sesiyle anlamı arasında zorunlu bir bağ yoktur. Yani masaya masa dememizin özel bir sebebi yok. Bu tamamen uzlaşma. Asıl karmaşıklık ise dil bilgisiyle başlar. Çünkü dil sadece kelimelerden ibaret değildir. O kelimelerin nasıl değiştiği ve nasıl bağlandığı da en az onlar kadar önemlidir. Mesela bazı dillerde sadece tekil ve çoğul yoktur. İkili, üçlü gibi özel sayılar için ayrı formlar bile bulunur.
Fiiller de sadece zamanı göstermez. Bir eylemin tamamlanıp tamamlanmadığını, alışkanlık olup olmadığını bile anlatabilir. Hatta bazı dillerde konuşanın bilgiyi nereden edindiğini bile belirtmek zorundasınız. Gördünüz mü, duydunuz mu yoksa tahmin mi ediyorsunuz? Kısacası bir dil yaratmak sesleri seçmekle başlar. Kurallarla şekillenir ve anlamla tamamlanır. Dışarıdan bakınca uydurma gibi görünebilir ama aslında bu oldukça sistemli bir tasarım sürecidir. Çok uzun zaman önce çok uzak bir galakside. Star Trek evreninde sadece uzay değil, bir de dil keşfedildi. Klingon. İlk fikirler oyuncu James Doohan'dan, yani dizideki Scotty. Gelse de gerçek anlamda kuran kişi dil bilimci Mark Okrand'tı. 1980'lerde Klingon'u öyle bir tasarladı ki hem oyuncular kullanabildi hem de ortaya gerçekten işleyen bir dil çıktı. Aslında yapay dil fikri de yeni değildi. Mesela Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi ve Silmarillion evreni için geliştirdiği elf dilleri ya da çok daha eski denemeler var. Mesela Edgar Rice Burroughs'un Barsum ya da Mars dili. Hatta 12. yüzyılda Rupertsberg başrahibesi Bingenli Hildegard'ın mistik amaçlarla kullanmak üzere yarattığı ve dünyanın ilk yapay dili olduğu sanılan Lingua Ignota. Ama Klingon bir ilkti. Milyonlarca insanın izlediği bir dizide gerçekten konuşulan bir yapay dil. Peki onu bu kadar özel yapan neydi? Öncelikle alışılmışın dışına çıkması. Klingon'da cümle yapısı farklıydı. Örneğin İngilizce'de genellikle özne, fiil, nesne dizilimi kullanılır. Türkçe, Japonca, Korece gibi dillerde temel söz dizimi ise özne, nesne, fiil şeklindedir. Ama Klingon'da beklenmedik bir şekilde nesne, fiil, özne sıralaması seçilmişti. Bu dünyadaki 7000 dil arasında son derece nadir görülür. Titreşimli R yani R ve boğazdan gelen sert H yani H gibi sesler de özellikle seçilmişti. Tuhaf olmasına rağmen konuşulabilirdi. Yani insanlar tarafından telaffuz edilemez hale de getirilmemişti. Sonuçta bu dili duyduğunuz anda bu tanıdık değil hissini alırsınız. Ama ilginç olan şey şu. Okrand bir denge kurdu. Dil hem yabancı hissi veriyor hem de kısa, kesik cümleler oyuncuların ezberlemesini kolaylaştırıyor. Yani öğrenilebilir kalıyordu. Bu da Klingon'u sadece bir film detayı olmaktan çıkardı. Gerçek hayatta öğrenilen, konuşulan bir dile dönüştürdü. Bugün hala bu dili öğrenen insanlar var. Hatta dersler veriliyor, sözlükler yazılıyor, yeni kelimeler üretiliyor ki birazdan bu konuya değineceğim. Neyse sonuç olarak tüm bunlar bize şunu gösteriyor. İyi tasarlanmış bir yapay dil sadece bir hikayeyi desteklemekle kalmayabilir. Kendi başına kendi hikayesini de yazabilir. Kurgusal diller genelde bir film ya da kitap için birkaç cümleyle başlar. Ama tıpkı gerçek diller gibi zamanla büyür, değişir ve gelişir. Mesela Navi dili. Hala geliştiriliyor, yeni kelimeler ekleniyor, kurallar netleşiyor. Hatta bu sürece hayranlar da katkı sağlıyor. Ve işin ilginç kısımlarından biri şu. Bu diller gerçekten konuşuluyor. 2009'da Avatar filmi daha vizyona bile girmeden önce Navi dilinde yazılmış bir e-posta gönderilmişti. Yani insanlar ortada bir dil bile yokken öğrenmeye başlamıştı. Kısa sürede dünyanın dört bir yanında küçük topluluklar oluştu. İnsanlar bu dili farklı nedenlerle öğreniyordu. Kimi sevdiği evrene daha yakın olmak için, kimi sadece dil merakından, yıllardır öğreniliyor, konuşuluyor, hatta üzerine dersler veriliyordu. Bu aynı durum Klingon için de geçerli. 2024 itibariyle Duolingo'da 400 binden fazla kişi Klingon dili kursuna başladı. 2011'de Kristin Schreier insanların neden kurgusal bir dil öğrendiğini merak etti. Navi dilini öğrenen 38 ülkeden 10 ila 81 yaş arasında yaklaşık 300 kişiyle bir anket yaptı ve sonuçlarını 2015'te Transformative Works and Cultures dergisinde yayınladı. Linki aşağıda. Tüm bunlar bizi temel bir soruya getiriyor. Bir dili dil yapan şey nedir? Cevap aslında beyinde saklı. Araştırmalar gösteriyor ki yapay bir dili öğrenirken beynimiz onu oyun ya da kod gibi değil de gerçek bir dil gibi algılayıp işliyor. Star Trek'ten Klingon,
Avatar'dan Na'vi, Game of Thrones'tan Yüksek Valyria ya da Dothraki gibi yapay dilleri bilen katılımcılarla yapılan ve bu sonucu destekleyen çalışmalar Mart 2025'te Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlandı. Sonuçta beyin için önemli olan dilin doğal ya da yapay olması değil, önemli olan anlam taşıyabilmesi ve iletişim kurabilmesi. Eğer bir dil düşünceleri ifade edebiliyorsa beyin onu zaten dil olarak kabul ediyor. Ve belki de şaşırtıcı olan şey şu: filmlerde gördüğümüz bu diller aslında buzdağının sadece görünen kısmı. Dünyanın dört bir yanında insanlar kendi dillerini yaratıyor. Bazen bir hikaye için, bazen gizli konuşmak için, bazen de sadece eğlenmek için. Hatta bazıları işi daha da ileri götürüyor. İnsanların konuşamayacağı kadar farklı türler için bile diller tasarlayanlar var. Denis Moskowitz'in Rikçik dili. Hayali 49 dokunaçlı bir canlı tür için tasarlanmış. İnsanlar dokunaç sayısı yetersiz olduğu için bu dili normal şekilde kullanamıyor. Ama buna dayalı bir yazı sistemi bile var. Kısacası dil yaratmak sadece uzmanların işi değil. Merak ediyorsanız siz de yapabilirsiniz. Çünkü conlanging dediğimiz şey biraz yaratıcılık, biraz deneme yanılma ve bolca hayal gücü demek. Bu yolda The Language Creation Society yani Dil Oluşturma Topluluğu, Zompist ve Omniglot gibi site ve topluluklardan da yardım alabilirsiniz. Bunların tümünün linkleri aşağıda. Belki ilk denemeniz mükemmel olmayacak. Ama zaten ilk seferinde kimse kusursuz bir dil yaratmıyor. Asıl mesele şu: başlamak. Çünkü bir dili anlamaya başladığınızda aslında sadece kelimeleri değil, düşünmenin de farklı bir yolunu keşfetmeye başlıyorsunuz. Klingon dilinde kelimeler ve cümleler oldukça doğrudan ve serttir. Mesela bir selamlaşma olarak kullanılan Vıljat yani konuş ifadesi gereksiz nezaketle vakit kaybetmeyen Klingonlar için sıradan bir başlangıçtır. Ama dil sadece selamlaşmak için değil, günlük ve savaş durumları için de çok işlevseldir. Örneğin nuktak oh puçba yani tuvalet nerede cümlesi bir savaş gemisinde hangi kapının ne olduğunu unuttuğunuzda hayat kurtarıcı olabilir. Bu örnekler gösteriyor ki Klingon kelimeleri sadece yabancılık hissi yaratmak için değil, aynı zamanda pratik ve bağlama uygun şekilde tasarlanmış. Hatta dilin kültürel yanını yansıtan bir ifade vardır. Heglumeh, kak, jajvam yani bugün ölmek için güzel bir gün. Klingonlar için bu cesaret ve kararlılığı simgeler. Bir tür felsefi motto gibidir yani. Klingonlar bildiğiniz gibi çıkıntılı, adeta omurgaya benzeyen alınlarıyla ünlüdür. İşte benim en sevdiğim Klingon ifadesi de tam burada devreye giriyor. Hap şoşli kuç yani annenin alnı dümdüz. Bu hakaret hem dilin sert yapısını hem de yaratıcısı Mark Okrand'ın gizli mizah yeteneğini gösteriyor. Klingonlar ciddi ve açık sözlü insanlar olsa da bu tür ifadeler onlara karakter katıyor ve dili daha canlı bir hale getiriyor. Bitiriyorum ama kapanıştan önce küçük bir parantez açmak istiyorum. Hazır yapay dillerden bahsetmişken Esperanto'yu almadan geçmek olmaz. 1887'de Polonyalı göz doktoru Zamenhof tarafından geliştirildi. Amaç basitti: farklı dilleri konuşan insanların daha kolay anlaşması. Esperanto öğrenmesi kolay, kuralları net ve istisnası neredeyse olmayan bir dil. Bu yüzden bugün hala en yaygın yapay dil olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından öğrenildi ve pek çok kişi tarafından konuşuluyor. Yani bazı yapay diller sadece kurgu için değil, gerçek dünyada insanları birbirine bağlamak için de var. Ama burada önemli bir ayrım var. Buna çok dikkat edin. Türkiye'de kullanılan kuş dili, kalaycı dili ya da teber dili gibi örnekler genelde yapay dil zannediliyor. Ama aslında değiller. Bunlar başlı başına yeni bir dil değil. Daha çok mevcut bir dili gizlemek için kullanılan sistemler. Mesela Muğla'daki kalaycı esnafının kullandığı kalaycı dili ya da Çukurova'daki bazı grupların kullandığı teber dili. Amaç herkesin anlaması değil. Yani iletişim kurmak kadar iletişimi sınırlamak. Aynı şekilde ıslık dilleri de sıkça karıştırılıyor. Türkiye'de en bilinen örnek Giresun'daki Kuşköy. Buradaki insanlar Türkçedeki kelimeleri ve cümleleri ıslıkla kodlama yöntemini kullanıyorlar. Uzun veya kısa ıslıklar harfleri veya kelimeleri temsil ediyor. Sebep neden? Coğrafya. Dağlık arazide sesinizi karşıya ulaştırmanız zor ama ıslık kilometrelerce yol alır. 1923 Türk-Yunan mübadelesinden önce Trabzon Maçka'daki Peristerya yani
Puştul Manastırı'na adını veren köyde de Rumların benzer bir dil kullandığını tarihi kaynaklardan, Yunan kaynaklarından okumuştum. Aklımda kalmış. Ama Yunanistan'daki mübadiller hala bu dili konuşuyor mu bilmiyorum. Neyse, ıslık dilleri sadece Türkiye'ye özgü de değil. Dünyanın farklı yerlerinde de benzer sistemler var. Mesela Kanarya adalarındaki Silbo Gomero. İspanyolcanın ıslıkla konuşulan bir versiyonu. Hatta o kadar önemli ki UNESCO tarafından koruma altına alınmış durumda. Kısacası ister yapay diller, ister gizli iletişim sistemleri, ister ıslıkla konuşulan diller olsun. İnsanlar ihtiyaç duydukça dili yeniden şekillendiriyor. Ve belki de en önemli sonuç şu: dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda yaratıcılık ve uyum sağlama meselesi. Benim kişisel bir örneğimle bitireyim. 20'li yaşlarımda Karadeniz'de kullanılan yerel kelimeleri derleyip bir sözlük haline getirmeyi planladım. 8 yıl boyunca kütüphaneleri taradım, saha araştırması yaptım. Bu amaçla sonradan bayağı popüler olacak bir internet sitesi kurdum ve sonuçta 10.000'den fazla kelime derledim. 2005'te Karadeniz Ansiklopedik Sözlük adıyla 2 cilt halinde yayınlandı. Bu süreçte yani 8 yıl boyunca Lazca, Trabzon Rumcası, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de öğrenmeye çalıştım. Çalıştım diyorum, öğrendim demiyorum. Çünkü çoğu konuşulmayınca unutuldu yeniden. Söz gelimi anneannemin dili olan Lazca özellikle bana çok yakın geldi. Kafkas dillerinin zorlu telaffuzuna rağmen en aşina olduğum dildi. Farklı dil ailelerini çalışırken ve Türkçenin yerel zenginliğini keşfederken aklıma kendi yapay dilimi yaratma fikri geldi. Tamamen yeni bir dil demek doğru olmaz aslında. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Türk Dil Kurumu'nun Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi çalışmasıyla ülkemizin dört bir yanından toplanan kelimeler 1939 ila 1942 arasında 3 cilt halinde yayınlanmıştı. Sonradan yeni baskıları yapıldığında daha da genişletildi. Bazıları ödünçlenmiş olsa da çoğu bizzat Türkçe köklerden yaratılan ve Türkçe içinde kullanılan bu binlerce kelime inanılmaz bir zengin arşiv sunuyordu. Ama biz çoğunu bilmiyor, edebiyatta, sanatta ya da günlük hayatta kullanmıyorduk. Sadece nadir ve az bilinen Türkçe kelimeleri kullanarak bir roman veya hikaye yazmayı ciddi düşünmüştüm. Ama gençlik hevesi olan bu projem pek çok teşebbüsüm gibi bitmeden yarım kaldı. İşte bu videoda Conlang yani yapay diller konusuna girdiğimde biraz da kendi hatıralarımla ve deneyimlerimle yüzleştim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şivem yüzünden hatalı telaffuz ettiğim kelimeler için ayrıca tüm Klingon halkından da özür dilerim. Konuyla ilgili düşünce ve deneyimleriniz varsa yorumlar bölümünde dile getirebilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.